Dostlarım selamlar. Bugün Fransa'ya dair birbirinden ilginç tamı tamına 80 ilginç bilgiyle karşınızdayım. Ülkeye dair oldukça farklı detaylar öğreneceksiniz. Bunu size garanti ediyorum. Hadi başlayalım. İlk bilgi tabii ki özel olarak seçtiğim bir bilgi olacak. Resmi verilere göre 24 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla Fransa'da 800 bin Türk vatandaşı yaşıyor. Bu rakam günümüzde 1 milyonu aşıyor. Ülkede bulunan Türklere, değerli kardeşlerimize ve büyüklerimize selamlarımı gönderiyorum. İktidarsızlık Fransa'da bir suçtu. 17. yüzyıl Fransa'sında ereksiyon olamadığı tespit edilen erkekler bir suçla itham edilebiliyordu. Eğer bir koca iktidarsızlık gösterirse karısı boşanma davası açabiliyordu. Koca itiraz ederse mesele ancak bir yargıç önünde cinsel ilişkiye girdiklerinde çözülebiliyordu. Neyse ki erkekler için bu yasa 1677 yılında kaldırıldı. Cep telefonlarındaki kamerayı ilk olarak bir Fransız mucit geliştirdi. 1997 yılında Fransız Philippe Kahn ilk cep telefonu kamerasını icat etti. Karısının doğumunu belgelemek isteyen Kahn, Motorola StarTAC kapaklı telefonu, Casio QV dijital fotoğraf makinesi ve bir dizüstü bilgisayar ile bir yazılım ve donanım arayüzüyle oluşturdu. Fransızlar uykularına çok değer veriyor. Dünyanın geri kalanı ile karşılaştırıldığında Fransa'da ortalama bir kişi ortalama 8.8 saat uyuyor. Dünyanın geri kalanı ile karşılaştırıldığında Fransa'da bir kişi ortalama 8.8 saat uyuyor. Zengin ve gelişmekte olan ülkelerdeki çoğu insan günde sadece 5-6 saat uyurken tipik Fransız vatandaşı erteleme düğmesine basmadan yatma vaktinin tadını çıkarıyor. Fransa'da ölü insanlarla evlenebilirsiniz. Fransa'nın en az bilinen gerçeklerden biri de Fransız yasalarına göre bir kişi öldükten sonra bile onunla evlenebilmenizin mümkün olması. Ülke sadece ölen kişinin hayattayken evlenmek için meşru bir niyeti olduğunu kanıtlamasını istiyor. Bir zamanlar Paris'te kadınların pantolon giymesine izin verilmiyordu. Şöyle ki 19. yüzyıl Fransa'sında bir yasa kadınların Paris çevresinde pantolon giymesini yasaklamıştı. Eğer yakalanırlarsa suç işleyen kadınlar para cezasına çarptırılıyordu. Şaşırtıcı bir şekilde bu yasa 2013 yılına kadar yürürlükten kaldırılmamıştı. Tabii ki kağıt üzerinde olsa da bu yasaya çok riayet edilmediğini düşünebiliriz. Paris'in orijinal adı Lutetia Parisiorum''dur. Paris eskiden Lutetia of the Parisi adında bir Roma şehriydi. Hamamları, tapınakları, tiyatroları, amfitiyatroları ve forumları nedeniyle bu bölge şehrin en zengin bölgeler arasında sayılıyordu. Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra Parisius olarak adlandırıldı ve sonunda da Paris oldu. Dünyada ilk yüz ve kalp nakli Fransa'da gerçekleşti. Fransız cerrahlar ilk yüz naklini 2005 yılında, ilk kalp naklini ise 2013 yılında Paris'teki Georges Pompidou Hastanesi'nde gerçekleştirdiler. Cihaz kalbin gerçek kasılmalarını taklit ediyor ve kalbin ağırlığından 3 kat daha fazla olan pillerle çalışıyor. Fransa'da bir kralın en kısa süren saltanatı sadece 20 dakika sürdü. Temmuz 1830 tarihinde son veliaht olan Louis Antoine babasının tahttan çekilmesinin ardından Fransa kralı oldu. Ancak kendisi 20 dakika sonrasında tahttan feragat etti. Fransa bir mucitler ülkesi. Bugün kullandığımız pek çok şey için Fransız bilim insanlarına teşekkür edebiliriz. Görme engelliler için bir yazı ve okuma sistemi olan Braille sistemi Louis Braille tarafından yaratıldı. Steteskop René Laennec tarafından icat edilirken Alexandre Ferdinand Godefroy ilk saç kurutma makinesini icat etti. Bu arada Montgolfier kardeşler ise ilk sıcak hava balonunu uçuşlar için kullandılar ve bu alanda anılıyorlar. Fransa dünyanın en büyük bisiklet yarışına ev sahipliği yapıyor. İlk kez Temmuz 1903'te düzenlenen Tour de France dünyanın en büyük bisiklet yarışı. O zamandan beri Fransa yarışmayı her yıl 23 gün boyunca Temmuz ayında düzenliyor. Ülkede yılda en az 1200 peynir çeşidi üretiliyor. Fransızlar kendilerini peynir sevgisine adamışlar. Onlar için bu geçmişi milattan sonra 500 yılına kadar uzanan eski bir sanat dalı. Bu sayede Fransa tüm yıl boyunca milyarlarca ton peynir üretebiliyor. Fransa'da kaydedilen 10 saniyelik bir kayıt, kaydedilen en eski insan sesi oldu. Mevcut en eski insan sesi kaydı 9 Nisan 1860 tarihine ait. Fransız mucit Edward Leon Scott'ta Martin Mill tarafından bir fonotograf kullanılarak kaydedilen seste Ökler de la Lune şarkısı yer alıyordu.
Fransa'da tren platformlarında öpüşmek yasa dışı. Her ne kadar romantizm ülkesi olarak bilinse de Fransa'da tren platformlarında öpüşmek bir yasa ile resmen yasaklandı. Hükümet 1910 yılında yürürlüğe giren bu yasayı hizmette gecikmeleri önlemek ve istasyonların aşırı kalabalık olmasını engellemek için uygulamaya koydu. Adolf Hitler Eyfel Kulesi'ni yıkmak istemişti. İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya Fransa'nın bazı bölgelerini işgal etti. Liderleri Adolf Hitler Eyfel Kulesi'nin yıkılmasını istedi. Emirleri hiçbir zaman yerine getirilmedi ve intikamlarını almak için Fransız savaşçılar asansör kablolarını kestiler. Böylece Hitler ve adamları tepeye ulaşmak için yürümek ve merdivenleri tırmanmak zorunda kalacaklardı. Fransızlar düzenli olarak salyangoz tüketir. Güzel yemekleriyle tanınan bir ülke olarak salyangoz veya salyangozların Fransız mutfağının büyük bir bölümünü oluşturmasına şaşırabilirsiniz. Ülke genelinde yılda yaklaşık 30.000 ton salyangoz tüketiliyor. Yaygın Fransız lezzeti tereyağı, sarımsak ve maydanozla servis edilen bir yemek. Ülke ile ilgili en ilginç gerçeklerden biri de ülkenin salyangozlar için tren bileti talep etmesi. Evcil hayvanları ya da salyangoz tedarikini kaçıran salyangoz sahipleri yakalandıklarında ağır para cezalarına çarptırılıyorlar. Geçtiğimiz aylarda Paris'te olimpiyatlar düzenlenmişti, hatırlayacaksınız. Modern olimpiyat oyunları da bir Fransız tarafından, Fransız tarihçi Pierre de Coubertin tarafından kuruldu ve Fransa 1904 oyunları dışında her olimpiyatta yarıştı. Dünyanın en uzun kitabı da Fransızca. Bir Fransız yazar olan Marcel Proust'un yayınladığı dünyanın en uzun kitabı olan Kayıp Zamanın İzinde 3000 sayfadan fazla, yüz binlerce olay örgüsünden oluşuyor. Kitabın ilk cildi 1913 yılında yayınlandı. Ülkede erken emeklilik oranı hayli yüksek. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ortak ülkeler için daha iyi politikalar üretmeyi amaçlayan bir örgüt. Tüm OECD ülkeler arasında Fransa, çalışanları genç yaşta emekli olan ülkeler arasında 12. sırada yer alıyor. Ülkede erkeklerin ortalama emeklilik yaşı 59.7 iken kadınlar genellikle 60 yaşında emekli oluyorlar. Fransız vatandaşları dünyanın en düşük emeklilik yaşı olan 62 yaş gibi erken bir yaşta devlet emeklilik maaşlarını talep edebiliyorlar. Fransa, Avrupa Birliği'nin en büyük ikinci nüfusuna sahip. Almanya'nın ardından Fransa, AB'nin en az %13'ünü kapsayan en büyük ikinci nüfusa sahip. Ayrıca 2014 yılında en yüksek doğum oranına sahipti. Ülke, Batı Avrupa'nın en büyük ülkesi olma özelliğini de taşıyor. Fransa, Avrupa'nın güney ve kuzey bölgelerine açılan bir kapı olmasının yanı sıra Batı Avrupa'nın da en büyük ülkesi. Belçika, Almanya, İspanya, Pirene Dağları ve Atlantik Okyanusu'yla uzun sınırlara sahip. Ülke, M.Ö. 58'den M.Ö. 476 yılına kadar Roma İmparatorluğu'nun bir parçasıydı. M.Ö. 700-500 yıllar arasında Kelt Galyalılar Fransa'ya geldi. Ancak Julius Caesar onları yenerek Fransa'yı Roma İmparatorluğu'nun bir parçası haline getirdi. Ki o meşhur Asterix Obelix filmini hatırlayacaksınız. Fransa sadece en büyük yazarlara, mucitlere ve düşünürlere ev sahipliği yapmıyor. Ülke aynı zamanda dünyaca ünlü Eyfel Kulesi, Montmartre, Notre Dame, Louvre, Sen Nehri ve Arc de Triomphe gibi birçok ikonik simge yapıyla da tanınıyor. Ülke dünyadaki tüm ülkeler arasında en fazla zaman dilimini kullanan ülke konumunda. Dünyanın pek çok yerinde toprakları, adaları olduğu için Fransa'nın 12 resmi saat dilimi var. Fransa'nın Avrupa'daki anakara toprakları yalnızca 1 saat dilimi kullanırken kıtanın dört bir yanındaki diğer adalar 12 farklı saat dilimine yayılıyor. Toplu taşıma ilk kez Fransa'da kullanılmaya başlandı. Günlük hayatımızın bir parçası olmadan önce Blaise Pascal 1660'larda toplu taşımanın ilk formlarını başlattı. En eski toplu taşıma biçimi sabit kalkış saatlerine sahip atlı vagonları içeriyordu. Fransa aynı zamanda dünyanın en yaşlı insanı rekorunu da elinde bulunduruyor. Jean Calment dünya üzerinde yaşamış en yaşlı kişiydi. 4 Ağustos 1997'de öldüğünde 122 yıl 164 günlüktü. Bugüne kadar yaşamış en yaşlı insan rekorunu hala elinde tutuyor. Fransa dünyanın en büyük şarap üreticisi. Her yıl en az 50 milyar hektolitre şarap üretiyorlar. Aslında İtalya ve Fransa arasında her yıl hangi ülkenin daha fazla şarap üreteceği konusunda bir rekabet var. Ancak şimdiye kadar Fransa her zaman zirvede yer aldı. Ülkenin bayrağı mavi, beyaz, kırmızı olmak üzere 3 renkten oluşan basit bir tasarıma sahip. Fransa'nın mevcut bayrağı ilk olarak 1794 yılında Fransız devrimi sırasında kullanıldı. O zamandan beri Fransa'nın resmi bayrağı haline geldi. Fransızca salut kelimesi hem bir veda hem de bir merhabadır. Fransızcanın oldukça karmaşık olduğu konusunda herkes hemfikir. Örneğin salut kelimesi hem veda hem de selamlama olarak kullanılabiliyor.
Fransa'yı ziyaret ederseniz yerel halkla etkileşim kurduğunuz sırada hem merhaba derken hem de vedalaşırken bu kelimeyi kullanabilirsiniz. Adını kule mühendisi Gustave Eiffel'den alan Eiffel Kulesi ilk inşa edildiğinde çok fazla tepki ve kötü yorum aldı. Yerel halkın büyük bir kısmı kuleyi çok çirkin buldu. Sonunda kule uluslararası ilgi gördü ve şu anda dünyanın en çok ziyaret edilen yerlerinden biri ki bana göre de en ikonik yapılarından bir tanesi. Ülkede herkes Fransızca konuşmuyor. Fransız nüfusunun çoğunluğu resmi dili konuşsa da İtalya ve Fransa sınırlarına yakın yaşanan bölgelerin birçoğunda çok akıcı derecede İtalyanca konuşuluyor. Fransızca bir roman dilidir. Gerçekte roman dilleri diyebileceğimiz bir dil var. Fransızca, İspanyolca, Portekizce, Romence ve İtalyanca ile birlikte dünyadaki roman dillerinden biridir. Tüm bu dillerin ortak paydası Latin kökenli olmalarıdır ve tabii ki Roma İmparatorluğu'na da dayanıyor. Fransa, Fransızca bir kelime değil. Fransa aslında Galya olarak adlandırılıyordu ancak Galyalılar Germen barbar kabileleri tarafından yok edildikten sonra yerine Frank kullanıldı. Bu terim özgür anlamına gelmekteydi. Sonunda Fransa'ya dönüştü ve o zamandan beri şu anki halini aldı. Ülkenin en geç cumhurbaşkanı 39 yaşındayken yemin ederek göreve başladı. Emmanuel Macron 2017 yılında 39 yaşında en geç Fransa Cumhurbaşkanı oldu. Aynı zamanda Napolyon döneminden bu yana en genç devlet başkanı oldu. Fransa ilk otomobil plakalarına da sahipti. Bu sayede 1893 yılında otomobiller ve arabalar için plaka kavramını ortaya attılar ve bu kavram daha sonra dünyanın geri kalanı tarafından da benimsendi. Ülke Avrupa'daki en düşük obezite oranlarına sahip. Fransa dünyanın mutfak merkezi olmasına rağmen Avrupa'daki en düşük obezite oranlarına da sahip olan ülke konumunda. Fransa'da taksi şoförlerinin ehliyet almak için büyük bir meblağ ödemeleri gerekiyor. Pahalı Fransa gerçeklerinden biri de bir taksi şoförünün ehliyet almak için en az 200.000 euro ödemesi gerektiği. Fransız hükümeti bunu lisans sahiplerinin lisanslarını taksi şirketlerine kiralamalarını önlemek için uyguladı. Ancak politika Ekim 2014'ten bu yana yavaş yavaş değişti ki konuyla ilgili bilgisi olan varsa yorumlara ekleyebilir. Ülke edebiyat alanında dünyanın en çok Nobel ödülü alan ülkesi. Edebiyat alanındaki 17 Nobel ödülüyle en çok kazanan ülke olmasının yanı sıra fizyoloji, tıp ve fizik alanlarına da en çok ödüle sahip olan ülkelerden bir tanesi. Fransız giyotini 1792 yılında ölüm cezasına çarptırılanların kafalarını kesmek için tasarlandı. Cihaz bıçağın üstü olduğu dik ve uzun bir çerçeve kullanmaktaydı. 1981 yılında bu ölüm cezası şekli kaldırıldı. Şampanya Fransa'dan gelmiyorsa ona meşru bir şampanya diyemezsiniz. Fransa'da ve diğer Avrupa ülkelerinde Fransa'nın şampanya bölgesinden gelmeyen köpüklü şaraplara şampanya demek yasa dışı. Şampanya dışında dünyanın herhangi bir yerinde üretiliyorsa ona köpüklü şarap demek daha doğrusu olacaktır. Güneydoğu Fransa'da Grenoble adlı bir kahve dükkanı her zamanki kahvesini servis ediyor ancak burada bir değişiklik var. Ücret müşterinin nasıl sipariş ettiğine bağlı. Kibar mıydınız yoksa kaba mı? Ücreti siz belirliyorsunuz. Fransızlar patatesi zararlı olarak görüyorlardı. 1748'de 1772 yılları arasında patates Fransa'da yasa dışı ilan edildi. Fransız parlamentosu bu yasayı patatesin cüzzama neden olduğu inancına dayanarak uyguladı. Hatta zehirli olduğuna da inandıkları bir dönem vardı. Fransız hükümeti çocuklarını iyi yetiştirenlere madalya veriyor. Fransız aile madalyası Fransız hükümeti tarafından çocuklarını başarılı bir şekilde yetiştirmeyi ve desteklemeyi başaran vatandaşlara ve bireylere verilen bir ödül. Fransız hükümeti 8 veya daha fazla çocuk yetiştiren vatandaşlara altın, 6 ila 7 çocuk yetiştirenlere gümüş ve 4 ila 5 çocuk yetiştirenlere bronz madalya veriyor. Kararname 1920'de kabul edildi ve 1982 yılında da yeniden düzenlendi. Paris ışık şehri. Aydınlanma çağında önemli bir rol oynadığı için ışık şehri olarak da adlandırılan Paris, aynı zamanda Avrupa'da sokak lambaları, anıtlar ve bulvarlar için enerji kullanan ilk şehir. Fransızlar sağlık konusunda oldukça dikkatliler. Bu doğrultuda okul kafeteryalarında sınırsız salata sosu, ketçap ve mayonez gibi şeyler yasaklandı. Ketçap hala yemeklerle birlikte servis edilse de hükümet çocukların sağlığını korumak için ketçabı ağır bir düzenlemeye tabi tutuyor. Fransa'da bir şehir var ki orada yasa gereği kibar olmak zorundasınız. Lerol vatandaşlarını belediye binasına girdiklerinde kibar olmaya zorluyor. Tabi eğer dışarı atılmaya hazır değilseniz. Bu yasa 2011 yılında bir vatandaşın bir kamu görevlisini taciz etmesi ve saygısızlık etmesi üzerine çıkarıldı. Ülkede iş yerinde alkol almak serbest. Fransa'daki ofisler çalışanlar için alkollü içeceklere izin veriyor. Biralar, şaraplar, armut şarabı ve hidromel yani fermente bir bal içeceği tamamen serbest. Tek kural
aşırıya kaçmadan içmeniz. Zira çok içerseniz patronunuz sizi eve gönderebilir ve sadece bununla yetinmeyebilir. Fransa'da 40.000'den fazla terk edilmiş şato bulunuyor. Rönesans dönemindeki değişimle birlikte şatolar artık bir kale sembolü olmaktan çıktı, daha çok bir eğlence ve çalışma yeri haline geldiler. Bunların birçoğu bakım ve yenilemedeki fahiş maliyetler nedeniyle sahipsiz kalmakta ve kelepir fiyatlara satılıyorlar. Muhtemelen İstanbul'da ev fiyatından daha uygun olabilirler diye düşünüyorum. Fransa'nın başkenti olması nedeniyle Paris'in büyük caddelerinde yoğun trafik yaşanıyor. Buna rağmen tüm ülkede tek bir dur, girilmez veya sola dönülmez tabelası görmeniz hayli zor. Ülkenin ulusal amblemleri bulunuyor. Fransız halkı değerlerini semboller ve sanatla tasvir etmeyi seviyor. Ulusal amblemleri Galya horozu. Bu amblemi Fransız devrimi sırasında kullandılar. Gallus horoz ya da kök, Gallus, Galya anlamına geldiği için Fransız halkını temsil ediyor. Hatta milli takım formalarında da bu logoyu görebilirsiniz. Yaygın inanışın aksine Paris'in Eyfel Kulesi şehirde en çok ziyaret edilen anıt değil. Bu ünvan Notre Dame de Paris Katedrali'ne ait. Amerika'nın özgürlük heykeli Fransa'dan bir hediye. Amerikan devrimi sırasında Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'nın ittifakını anmak için Fransız halkı Amerika'ya özgürlük heykelini hediye etti. Heykel 17 Haziran 1885 tarihinde Amerikan topraklarına ayak bastı. Fransız işçiler 5 haftalık tatilden yararlanabiliyorlar. Dünyadaki ülkelerin çoğu haftada en az 40 saat çalışırken 9-5 işlerde çalışıyorlar. Eğer Fransa'da yaşıyorsanız tam zamanlı çalışanlar haftada 35 saat çalışıyor. Avrupa'nın en eski üniversitesi de Fransa'da. Paris Üniversitesi ya da La Sorbonne Avrupa'nın ilk kurulan üniversitesi. Kral II. Philip üniversiteyi desteklemiş ancak Fransız devriminden sonra 1793 ve 1896 yılları arasında faaliyetler durmuş. Cannes, Fransa'nın zengin ve ünlülerine ev sahipliği yapan bir yer. Her yıl düzenlenen Cannes Festivali'ni duymuş olabilirsiniz. Fransa genelinde Cannes şehri çeşitli konferanslar, lüks oteller ve restoranlarla ünlü ve zenginler arasında biliniyor. Ha bu arada restoran demişken, restoran kavramı da Fransızca ve Fransa'ya ait bir kelime. Aslına bakarsanız bugün kullanmış olduğumuz restoran tabiri Fransız işletmesi anlamına gelen bir kelime. Fakat bu kelime artık genele yayılmış durumda ve herkes tarafından kullanılabiliyor. Lumière kardeşler 28 Aralık 1895'te Capucine bulvarındaki Grand Cafe'de büyülenmiş bir izleyici kitlesine devrim niteliğindeki buluş olan sinematografın bir dizi kısa filmini sergilediler ve her şey o günden sonra değişti. Sevgili dostlarım, birlikte Fransa'ya dair 80 ilginç bilgiyi izledik, değerlendirdik ve analiz ettik. Sizlerin görüşleriniz de benim için hayli önemli. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki hafta yepyeni içerikler sizlerle olacak ve sıradaki ülkeyi de çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Sonraki haftalarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.